Yasak aşk uğruna 10 yıl süren bir savaş ve bunun sonucunda yakılıp yıkılan efsanevi şehir. Troya. Milattan önce 10 ve 11. yüzyıllarda Küçük Asya'nın kuzeybatısında bulunan Troya, adını günümüzde de bildiğimiz bir savaşa borçludur. Ancak biz bugün Troya adından daha çok Fransızcadaki kullanımı gibi Truva şekline telaffuz ediyoruz. Troya'da görülen 9 katman kesintisiz olarak 3000 yıldan daha fazla bir zamanı göstermektedir. Bulunduğu coğrafi konum sebebiyle burada yaşamış olan uygarlıklar diğer bölgelerle ticari ve kültürel bağlantı açısından önemli rol üstlenmişlerdir. Troya, Homeros'un derlemiş olduğu İlyada ve Odisey destanlarında anlatılan ismiyle İlyon ya da İlios olarak bilinmektedir. İlyada'da kutsal İlios olarak kullanımına sıkça rastlanmaktadır. Daha az kullanılan Troya ise güçlü kulelere sahip, geniş caddeli ve rüzgarlı anlamlarına gelmektedir. İlyon ismiyle bağlantılı olarak kentin kurucusu olan Dardanos'un soyundan olan Turos'un oğlu İlios'tur. Mitolojiye göre Frik kralının düzenlediği yarışmayı kazanan İlios, kazandığı boğayı takip eder ve boğa da bugünkü Troya kentinin olduğu yere gelir. Boğanın durduğu yerde kent kurulacağını söyleyen İlios buraya kentini kurar. Bu antik kentte yapılan ilk kazılar 1870'li yıllarda Osmanlı'dan alınan izin doğrultusunda Alman tüccar Schliemann tarafından yapılır. Schliemann yapmış olduğu kazılarda Kral Priamos'un hazinesini bulduğunu düşünür, ancak bulduğu arkeolojik eserler Troya Savaşı'ndan yaklaşık 1000 yıl öncesine tarihlenmektedir. Kazılarda çıkartılan birçok eser Troya hazinesiyle birlikte o dönemde yurt dışına götürülür. Eserlerin çoğu önce Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya götürülür. İkinci Dünya Savaşı'nda ise çoğu Rusya tarafından ganimet olarak Moskova'ya götürülür. Schliemann yönetiminde yapılan daha büyük çaplı kazılarda ise 1870'teki ilk sondajdan sonra 1871, 73, 1878, 1879, 1882 ve 1890'da gerçekleştirilmiştir. Onun ölümünden sonra çalışma arkadaşı mimar Wilhelm Doppelt 1853-1940 kazı projesini 1893 ve 1894'te yürütmüş. Bu tarihten sonra kazı çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur. Daha sonra ise 1932-38 yılları arasında Amerikalı arkeolog Carl Blegen Troya'da kazı çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yeni dönem kazıları ise 1988 yılında Alman arkeolog Osman Korfman tarafından yapılmıştır. Tarihsel ve arkeolojik değerleri nedeniyle 1996 yılında çevresiyle birlikte tarihi milli park olarak ilan edilmiştir. 1998 yılında ise öğren yeri kültür mirası listesine alınmıştır. Anadolu topraklarındaki sistematik ilk tarih öncesi dönem kazısı da Troya'da başlatılmıştır. Troya kentinin asıl önemi antik dönemin en ünlü ozanı Homeros'un İlyada destanında anlattığı Troya Savaşı'na sahne olmasıdır. Homeros araştırmacılarının büyük çoğunluğu destanlarda tarihsel bir özün olduğuna inanmaktadırlar. Ancak bu savaşın yapılıp yapılmadığı arkeolojik olarak kanıtlar olmadığından kesin değildir. Bunun dışında Troya'da yapılan kazılarda evlerin yapımında kerpiç kullanılması nedeniyle zamanla katmanlar üst üste binerek yapay bir tepe oluşturmuştur. Biz bu yapı katmanlarını şu şekilde sıralayabiliyoruz. Troya 1. Milattan önce 3000-2500 yıllar arasında tarihlendirilen Troya 1, 10 farklı yapı katıyla ilk yerleşim evresini gösterir. Kuleler ve 115 metre uzunluğunda olduğu saptanan, surlarla korunan ve Ege kültüründen izler taşıyan Troya 1, büyük bir yıkıma uğramıştır. Bu yapı katında bulunan 10 odası bulunan ev en önemli buluntular arasındadır. Bunun haricinde mermer ya da kireç taşından şematik figürler, koyu renk perdahlı kaseler, kazıma tekniğinde basit geometrik motiflerle bezeli keramikler de bulunmuştur. Troya 2. Milattan önce 2500-2200 yılları arasına tarihlenir. 7 farklı yapı katından oluşmaktaydı. Bu kat yerleşim ve mimari bakımdan ilk döneme göre gelişim kaydedildiğini göstermektedir. Dar sokaklar boyunca yan yana çok odalı evler ve kısmen daha küçük evler de yer almaktadır. Arkeolojik bulgular Troya 2'nin yangın sonucu tahrip olduğunu göstermektedir. Bu katmanda bulunan bakır ve tunç aletler dışında çok sayıda altın ve gümüşten yapılmış malzemeler de bulunmuştur. Troya 3.
M.Ö. 2200-2050'ye tarihlenen bu yerleşim daha geniş bir alana yayılmakla birlikte plansız bir kent oluşumunu göstermektedir. Birbirine bitişik evler ve dar sokaklar. Bu yapı katı da aslında kendi içinde 4 katmandan oluşur. Bu evrede yalnız kap biçimleri değişmiş, çan biçimli kaseler, maşrapalar, gaga ağızlı testiler ortaya çıkmıştır. Troya 4. M.Ö. 2050-1900 yılları arasındaki bu katman 5 yapı katından oluşur. Bu katmanda kil döşemeli taş temel üzerinde kerpiçten yapılmış evlerin avlularında ilk kez olarak kubbeli fırınlar açığa çıkartılmıştır. Troya 5. M.Ö. 1900-1800 yıllarındaki yerleşkenin kendinden önceki 2 döneme göre mimari ve kentleşme açısından gelişim göstermiştir. Duvarlarında daha özenli bir işçilik gösterildiği, daha düzgün ve daha büyük boyutlu mekanların yapıldığı anlaşılmaktadır. Troya 6. M.Ö. 1800-1300'e tarihlenir. Buradaki evler planlı, birkaç odalı ve avluludur. Bu evre 8 yapı katından oluşur. Bu dönemde Orta Anadolu'da ise diğer önemli güç Hititlerin varlığı bilinmektedir. Troya'daki mimarideki gelişim bu dönemde oldukça önemlidir. Anadolu'ya özgün mimariye sahip olan 2 sıra sütun kaidesi bulunan ev, sarnıç ve 8 metre derinlikteki kuyu bu dönemden kalma yapılardır. Kireç taşından yeniden yapılmış olan surlarda özenli bir işçilik vardır. Surlar gözetleme amaçlı yapılan kulelerle desteklenmiştir. Troya 6'da Troya Savaşı'nın geçtiği döneme denk gelmektedir. Kimi araştırmacılara göre bu yapı katı büyük bir depremle tahrip olmuştur. Troya 7. M.Ö. 1300-1100'e tarihlenir. Bu dönem kendi içinde ayrılır. 7A dönemi Akhalar tarafından tahrip edilen Troya'da 7B1 döneminde kente geri dönülmüş, evler ve sur duvarları onarılmıştır. 7B2 döneminde ise Akropolis önemini yitirmiştir. Troya 8. Bu dönemde birkaç yüzyıllık yerleşme boşluğu vardır. M.Ö. 700 ve 85'lere tarihlenir. Perslerin ve sonrasında Makedon Kral Büyük İskender'in dönemidir. Burada bulunan en önemli tapınak Athena Tapınağı'dır. Ancak tapınağın bulunduğu yer Şilaman tarafından tahrip edildiği için bugün bir çukur halindedir ve buraya Şilaman yarması denilmektedir. Troya 9. M.Ö. 85'ler ile M.Ö. sonra 500'lere tarihlenir. Roma dönemidir. Bu dönemde Troya önemli ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Roma döneminden kalma tiyatro ve Bluterion kalıntıları arasındadır. Athena Tapınağı'nın güneyindeki anıtsal girişte bu evreye aittir. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Soru, görüş ve önerileriniz için yorumlarınızı bekliyorum ve ayrıca bu ve bunun gibi videoları izlemek istiyorsanız lütfen kanala abone olun.